Her nefesimizi fark etmeden alıyoruz. Ama o nefesin bir gün zorlanabileceğini hiç düşünmüyoruz. Kanser hep başkalarının başına gelen bir hastalık değildir. Bir kanser uzmanı olarak poliklinikte hasta yakınlarından en çok duyduğum cümle, "Hocam bizim başımıza ilk kez denk geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." Her yıl dünyada milyonlarca kişi aslında önlenebilir bir hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve o hastalık en sık görülen ve en çok can kaybına yol açan kanser türü olan akciğer kanseri. Oysa erken fark edilirse ve tütün kontrolü etkin bir şekilde yapılırsa her yıl 110 bin hayat kurtarılabilir. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Kasım ayı tüm dünyada akciğer kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Bu videoda akciğer kanserini nasıl fark edebileceğinizi, nasıl önleyebileceğimizi ve kimlerin mutlaka tarama yaptırması gerektiğini konuşacağız. Günümüzde akciğer kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Ve kansere bağlı ölümler arasında dünya genelinde ilk sırada yer almaktadır. Her yıl yaklaşık 1,7 milyon kişi akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin yaklaşık %71'i tütün kullanımı ile ilişkilidir. Yani en büyük neden aslında tamamen önlenebilir bir alışkanlık olan sigaradır. Akciğer kanserine büyük oranda yani %85-90 oranında sigara neden olurken diğer nedenler arasında radon gazı maruziyeti, asbest ve diğer kimyasal maddeler, genetik faktörler, hava kirliliği, kronik akciğer hastalıkları, çevresel ve mesleki toksinler, yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam yer almaktadır. Erken belirtilerine gelecek olursak, akciğer kanseri akciğer dokusundaki normal hücrelerin kontrolden çıkıp aşırı çoğalmasıyla oluşur. Genellikle erken evrede sessiz ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle birçok hasta tanı aldığında hastalık ileri evrededir. Ancak vücut bazı küçük uyarılar gönderir. Bu belirtileri erken fark etmek yaşam süresini uzatabilir ve tedavi şansını arttırır. Birincisi uzun süren öksürük. En sık görülen belirtilerden biridir. Eğer uzun süredir geçmeyen bir öksürüğünüz varsa, özellikle sigara içiyorsanız bu durum ihmal edilmemelidir. Öksürük bazen kurup bazen ise balgamlı olabilir ve giderek şiddetlenebilir. Öksürüğünüz karakter değiştirmeye ve sesini kısalmaya başladıysa bu da bir uyarı işaretidir. İkincisi kanlı balgam. Öksürükle birlikte kan veya balgam gelmesi akciğer dokusunda damarların zarar gördüğünü gösterir. Bu belirti genellikle ileri evreyi düşünür. Ancak her kanlı balgam kanser değildir. Enfeksiyonlar, bronşit ve tüberküloz da benzer bulgular gösterebilir. Üçüncüsü nefes darlığı. Tümör akciğer dokusunu daralttıkça ve çevresindeki sıvı birikimi arttıkça nefes almakta güçleşir. Hasta genellikle merdiven çıkarken çabuk yorulma veya derin nefes alamama şeklini tarif eder. Eğer eskiden rahat yaptığınız aktivitelerde nefes nefese kalıyorsanız bu da bir sinyal olabilir. Dördüncüsü göğüs ağrısı. Akciğer zarına ve göğüs duvarına uzanan tümörler donup, batıcı ve bıçak saplanır tarzda ağrılar oluşturabilir. Bu ağrılar genellikle tek taraflıdır, öksürükle ya da derin nefesle artabilir. Özellikle tek tarafı inatçı göğüs ağrısı yaşıyorsanız mutlaka görüntüleme yapılmalıdır. Beşincisi aşırı yorgunluk ve halsizlik. Kanser vücudun enerji dengesini bozar. Bağışıklık sistemini sürekli aktif hale getirdiği için kişi nedensiz yorgunluk, güçsüzlük ve uykusuzluk çeker. Hiçbir şey yapmadan bile bitkin hissediyorum diyorsanız bu da göz ardı edilmemelidir. Altıncısı iştah ve kilo kaybı. Akciğer kanseri metabolizmayı hızlandıran bazı kimyasallar salgılayabilir. Bu durum ani kilo kaybı, tat alma değişikliği ve iştahsızlık şeklinde kendini gösterebilir. Diyet yapmadan birkaç hafta içinde 5 kilodan fazla kilo kaybı fark ettiyseniz doktor kontrolü şarttır. Tanı yöntemlerine gelecek olursak akciğer kanserinden şüphelendiğinde tanı süreci sistematik olarak ilerler. Birincisi fizik muayene, sonra anemnez hikayesi ve görüntüleme testleri. Görüntüleme testleri olarak akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi veya PET görüntüleme yapılabilir. Bununla birlikte kesin tanı koyduran test biyopsidir. Tümörden örnek alınarak konulur. Biyopsi iğneyle, bronskopi ile veya cerrahi yöntemle yapılabilir. Dördüncüsü moleküler testler. Özellikle küçük hücreli olmayan tiplerde PD-L1, EGFR, ALK, ROS gibi mutasyonların olup olmadığı test edilmelidir. Bu testler hedefe yönelik tedavi planlamasında belirleyicidir. Yani akıllı ilaçlara veya immünoterapiye uygun mu değil mi testini diyebiliriz. Erken evrede tanı bulunan akciğer kanserlerinde sağ kalım oranı %70'e kadar çıkarken ileri evrede bu oran ne yazık ki belirgin şekilde düşer. Erken tanıyı arttırmak için tarama programları yapılmalıdır. Riskli bireylerde özellikle 50-80 yaş arasında 20 yıl paket sigara öyküsü olanlar düşük doz bilgisayarlı tomografi taraması uygulanmalı. Bu tarama ölüm riskini %20 oranında azaltır. Düşünün, akciğerinizin içinde büyüyen ama yıllarca sessiz kalan bir lekeyi bir basit tomografi ile erkenden yakalamak mümkün. Akciğer kanseri önlenebilen bir hastalık. Sigara içmeyerek, erken belirtileri ciddiye alarak ve düzenli kontrollerinizi yaptırarak hem kendinizin hem de sevdiklerinizin yaşamını uzatabilirsiniz. Kasım ayı boyunca akciğer sağlığına dikkat çekelim. Bu videoyu paylaşın, farkındalığı birlikte büyütelim. Ve unutmayın, erken teşhis her zaman en güçlü tedavidir. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.